bir panço modeline başlayacağız. Panço için alizenin iplerini kullanıyorum. Alize Angora Gold batik bir ip ve alize Angora Gold siyah. Bir batikle bir düz rengi karma ederek 2 kat şeklinde yapacağız. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Bunlarda yaptığımız zaman bu şekilde kırçıllı bir görünüm ortaya çıkıyor. Bu şekilde örgümüz düz olacak. Sonra kenarlarını yapıp birleştirme işlemini yapacağız ama öncelikle bu şekilde toplam 56 tane kare şeklinde örgü yapacağız. Bakın karesini de bu şekilde ölçüyoruz. Kullandığımız şiş numarasına gelince kullandığımız şiş numarası 5 numaralı şiş. Öncelikle ipimizi 2 kat yapıyoruz. Yani bir diğerinin içinden bir de diğerinin içinden çıkararak bu şekilde bir ölçü bir de yarım ölçü aldım. 22 ilmek başladım. Umarım olur. 42 bedene göre, yani standart bir bedene göre düşünüyorum. 22 ilmek başlıyoruz. Burada ilmeklerimizi çok sıkı yapmıyoruz. Biraz gevşek yapıyoruz ve şöyle çok dibine değil, biraz aralık bırakıyoruz. Bakın şu şekilde. Altı ve üstü çok kassın istemiyoruz. Burada bunu sadece göstermek istedim. İlk başlangıçta biraz aralıklarla alırsak bakın ...22 tane ilmek yapıyoruz. Ve burada bildiğiniz üzere normal düz örgü yapıyoruz. Bunu göstermeme gerek yok sanıyorum. Bu şekilde düz örgü yapıyoruz. Kaç sıra yapıyoruz bunu? Kare olacak kadar. Yani kesmeden önce şişimizdeyken iplerimiz ve çok dar veya çok geniş bırakmadan şu şekilde üstünden ölçüyoruz. Kenarlar birbirinin üzerine denk geldiği zaman bunu kesme işlemini yapıyoruz. Ve böylece bir parçayı oluşturmuş oluyoruz. Ve bundan 56 tane parça örüyoruz. Parçaları tamamladık. Bakın bu şekilde. Şimdi bunun kenarına geçeceğiz. Kenarlarını bu şekilde geçeceğiz. Renk koyu olduğu için biraz gözükmüyor gibi. Bu şekilde geçeceğiz. Şimdi bunun sayılarını, çünkü bizim burada başladığımız sayı ve bittiği sayı belli ama yanlardaki her bir deliğe batarak aynı sayıyı yakalamamız pek mümkün olmayabilir. Şimdi bunu nasıl yaptığımıza geçelim. Daha açık renkte. Şimdi burada parçamızın bir başlangıç yeri var, bir de bitiş yeri var. Bu işlemi yaparken
Ben bitiş yerinden başlıyorum. Bitiş yerindeki en uçtaki köşeyi, bakın şu şekilde, şu ilmeklerin olduğu kısım, V'ler oluyor ya, oradaki köşeye, bakın şu V'lere dikkat edin. Kestiğimiz yerde onları kullanacağız. Bir sık iğne ile sabitledik. Tığımızı doladık. Bu deliğe bir tane çakma sık iğne yaptık. Bir. Ve ondan sonra tığımızı doluyoruz. Buradaki kestiğimiz her bir ilmeğin olduğu kısım. Bakın şöyle. Burada çakma sık iğne yapıyoruz. Tığa doluyoruz. Kestiğimiz yeri sırasından takip ederek böyle içine değil, şu ilmeğin hemen yukarısına bakın, şöyle ikisini bir alaraktan batıyoruz. Burada bu şekilde 21 tane yapıyoruz. Bazen yanlarda atlamalar olabilir. Çok eksik olmasın. 20-21, bunlar da sıkıntı olmaz. Ama 21 yaparken 18 ilmek olmasın. Dikiş yaparken, birleştirirken parçaları o kadar farklılık sorun yaratabilir. Şimdi burada bu ilmekleri alarak köşeye kadar geliyoruz. Burada en son noktaya geldik. Bakın şu ipin olduğu. Tekrar doluyoruz. Bu nokta köşe noktamız. Buraya bir kere batıyoruz. Tam noktasına batmaya çalıştım. Şimdi buraya battık. İlk battığımız nokta ile bu nokta arasındaki sayımız 21 tane. Köşedeki sayıları ayrı tutun. Bunu 21 tane yaptık. Bakın. Şimdi köşe için aynı noktaya 3 ilmek yapıyor. 3 çakma sık iğne yapıyoruz. 1 2 3. Aynı köşe yine bu tarafında kenarı olduğu için burada başlarken şu yuvarlaklık düze dönüşsün diye önce bir ilmeğimi buradan batıyorum. Bu bir. Ondan sonra şuradaki en kenardaki, bakın şöyle üçgen, gene bu yan bağ gibi gözüküyor. Buralara önce bir tane batıyorum. Ve batarken de sayıyorum. 2 oldu. Bundan sonra aynı deliğe 2 batıyorum. Diğer deliğe 1 batıyorum. 2 1 2 1 şeklinde gidiyoruz. İki bir 2 1 şeklinde. En son 2 battık ve yine köşeye geldik. Bakın bu köşeye geldik. Köşeye bir tane battık. Bu köşenin sayısını bitirdik. Bu kenarın. Şimdi bu bir haricinde köşelere, kenar sayıları haricinde 3 tane çakma sık iğne yapıyoruz. Aynı noktaya.
Bunu yaptıktan sonra diğer kenar geliyor. Diğer kenara bu sefer başlarken aynı delikten itibaren kenar sayısını yapıyoruz. 1. Şimdi bu ilk ilmek çektiğimiz yer, burası daha belirgin. 1 sırasıyla 2, kesme ve başlangıç yerlerinde birer ilmek. Onun sayısında sıkıntı olmuyor. Örgüyü yaptığımız düz kısımlarında sıkıntı olur. Evet. Diğer kenarı da yine bu şekilde yapıyoruz. Bakın. Tekrar edelim burada. İlk başlangıç noktamız düz örgümüzün bitiş noktası. Köşeye burada bir tane battık. 21 tane çakma sık iğne yaptık. Köşeye battığımızda 21. ilmeği battığımız aynı noktaya köşe için 3 tane çakma sık iğne daha yapıyoruz. Yine diğer köşeye geçerken aynı noktaya birinci çakma sık iğnemizi yapıyoruz ve ondan sonra her bir sırasında gelen deliğe bir tek iki çift, bir tek iki çift yaparak diğer köşeye geliyoruz. Bu kenarda başlangıç noktası olduğu için birer tane. Bu kenarda örgünün yönü olan kenarlarda yine köşeyi yaptıktan sonra bir tek bir çift, bir tek bir çift olacak. Bu köşeye geldiğimizde ise bu birinci ilmek olduğu için en son köşeyi yaptıktan sonra buraya yine 3 ilmek yaparak işlemi bitireceğiz. Böylelikle bütün ördüğümüz motifleri tek tek kenarlarını yapacağız.